Uzun bir aranın ardından yeniden hoş geldiniz. Ben resim yapmaya ilk başladığım zamanlarda sürekli bana çok ayrıntılı resim yapmayı anlatan videolar arıyordum. Yani boyayı nasıl karıştırıyor, içine neler katıyor, tiner nasıl kullanılıyor. Bunları çok bilmediğim için bu tarz videoları saatlerce izliyordum. O yüzden bugün sizin için öyle bir video çekmeyi planladım. Umarım yeni başlayanlar için faydalı olur. Bugün sizin için bir kır resmi çizmek istiyorum. Daha önce çizdiğim bir kır resmini tekrar sizin için çizmek istiyorum. Bakın şu resim. Benim bir özelliğim var. Hiçbir şeyi iki kere üst üste aynı şekilde yapamıyorum. Makarna yaparken bile illaki içine farklı bir şeyler katmak ihtiyacı hissediyorum. Niye olduğunu bilmiyorum ama böyle bir özelliğim vardır. O yüzden şimdi bu resmi gösteriyorum ama bunun tıpatıp aynısı olmayacaktır. Mutlaka bir şeyler değişik olacaktır. Ama size göstermek istediğim şey böyle bir resmi hangi renkleri kullanarak, hangi teknikleri kullanarak çizebileceğinizi anlatmak istiyorum. Umarım sizin için faydalı olur. Umarım severseniz, lütfen beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Şimdi böyle bir resim yapmak için öncelikle tabii ki renklerimizi hazırlamamız gerekiyor. Böyle bir resim için dikkat ederseniz 3 farklı ton ağırlıklı, en üstte maviler, orta kısımda işte pembe ve mor tonları ve en ön kısımda turuncular. Bu 3 rengin karışımıyla yapacağız resmimizi. Hadi başlayalım. Şimdi resme başlarken öncelikle kullanacağım boyaları göstereyim. Bu değil. Çok fazla mor tonu var dikkat ederseniz. O yüzden magenta aldım kırmızılar için öncelikle. Birazcık magenta. Olmazsa olmaz benim için crimson. Bu iki tonu hem turuncuların içine katarak hem de mavi ile birleştirip mor yapmak için kullanacağız. Sonra gökyüzünün mavisini biraz yeşilimsi yaptım ben. O yüzden emerald green dediğimiz bir renk kullanacağım gökyüzü için. Emerald green'in yanında yine olmazsa olmaz ultramarine blue. Blue demeyi bir türlü öğrenemedim. Hala benimki hiç doğal bir şekilde çıkmıyor o blue'lar. Sonra bir sonraki aşama olarak tabii ki de turunculara geçeceğiz. Şuraya biraz beyaz önce sıkalım. Titanium white benim kullandığım beyaz. Çok fazla turuncu tonu var. Orange red. Bir de resimde şurada görüyorsunuz, bakın şu koyu yeşillikler için bize bir yeşillik lazım. Yeşil tonlarında ama koyu bir yeşil lazım. Onun için de ben bir yeşil tonu alacağım. Sap green. Biraz böyle çimen yeşili gibidir sap green. Ben genelde bunu kullanıyorum. En çok sevdiğim yeşil galiba sap green. Bu tonlar arasında. Ve son olarak bir de bize güneş için, bakın güneşin şu parlaklığı için sarı lazım. Ben o kadar açık bir sarı yapmak istiyorsam limon sarısı kullanıyorum. Lemon yellow. Şimdilik gördüklerim bu kadar. Bunları kullanarak başlayalım. Sonra eksik olan bir şey olursa tamamlarız. Ben böyle küçük boyutlu bir resim yapacaksam bu şekilde bir fırça tercih ediyorum. Big Point'in fırçası bu. 5/0 yazıyor üzerinde ama bunların numaraları nasıl sıralanıyor ben bilmiyorum.
Ama bu benim için yeterli oluyor. Ucu da bayağı yıpranmış aslında, bakın. Ama yine de yeterli olacaktır. Bir de onun yanında böyle şu arkadaki kısımları yapabilmek için biraz daha büyük, hani işim daha hızlı olsun, hızlı bitsin diye biraz daha büyük, diğerine nazaran bir fırça daha alıyorum. Bu ikisi işimi görür. Eğer gerek olursa zaten kullanırız, çıkartırız. Resme başladığımda böyle bir sistem kurdum. Ben şöyle bir fısfısın içerisine biraz keten yağı koydum. Bu keten yağını genellikle kullanıyorum ben. Bazen ilk başlarda, ilk resme başladığımda başka resim yağı diye satılan yağları, haşhaş yağlarını, başka yağları da denedim. Ama ben en son bunda karar kıldım. Benim için en mantıklısı bu oluyor. Bunu biraz böyle baştan şöyle şunun üzerine fısfıslıyorum. Böylece hem boyalarım hem donmuyor. Çünkü bazen birkaç gün sürebiliyor yapmam. Böyle sıktığım zaman benim için oldukça pratik oluyor. Gerek olduğunda tekrar alıyorum. Bir de benim resim yaparken kullanmayı çok sevdiğim bir aletim, bu spatulam var. Bu spatula ile genellikle çalışıyorum. Resimde renkleri karıştırmak için. Ben böyle bir resim yapacaksam söylemek istediğim ilk püf noktası, genellikle mesela böyle bir güneş varsa öncelikle güneşi yerine oturtuyorum. Çünkü arka planı boyadıktan sonra üstüne tekrar böyle bu kadar açık tonda bir sarı ya da beyaz yapmak bu kadar etkili olmuyor. Ben daha önce denediğimde öyle oldu. Hep istediğim tonu yakalayamadım. O yüzden önce kendimi garantiye almak için o güneşi oraya bir çiziyorum. Bakın birazcık sarıyla birazcık beyazı karıştırdım. Bunun tonunu siz kendi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir peçete alalım. Bir de resim yaparken kareleme yöntemini kullanan çok kişi var ama ben biraz öyle şeylerden sıkıldığım için kareleme yöntemini pek kullanmıyorum. Genelde göz kararı. Benim hayatımda her şey hemen hemen genelde göz kararıdır. O yüzden çok da kasmıyorum öyle şeylere. Şuraya bir güneşimizi yerleştirdik. Bu ilk aşamaydı. Şimdi güneşin yeri belli olduktan sonra gökyüzünün şu yeşil kısımlarını yapacağız. Çünkü maviliği önce koyarsanız nerenin gökyüzü olduğu belli olursa çok daha pratik oluyor. Bunun için de şu yeşilden birazcık alalım. İçine birazcık ultramarin katalım. Azıcık da beyaz. Bir karıştırıp bakalım rengine. Olmadı. Biraz daha ultramarin katalım. Bakın hala yeterince mavi değil. Çok yeşil. O yüzden ultramarini biraz daha arttırıyorum. Ya burada benim hedefim aslında aynısı, tıpatıp aynısını elde etmek değil. Zaten onu beceremeyeceğim kesin. Yakın bir renk elde etmem benim için yeterli. Eğer işime sinmezse başka bir renkle tekrar takviye yaparım sonra. Şimdi şuraları boyayalım. Burada çok fazla doğrusu yanlışı yok bu işin. Bana göre yok en azından. Ben kafama göre takılmayı seviyorum böyle konularda. Birazcık açayım şu rengi. Çok koyu görünüyor gözüme. Buraya daha sonra bakın bulutlar gelecek. O yüzden orayı birazcık boş bırakabiliriz. Bu rengi çok sevmedim ben ya. Bir dakika. Bu yeşil yerine biz başka bir renk çıkartalım. Cerulean Blue. Yeni bir mavi getirdim size de. Birazcık daha mavimsi olsun. Biraz buradan, biraz bundan katıp şöyle aynı rengin üstünden gidebiliriz.
Deneye yanıla, deneye yanıla bir yol tutturdum ben kendime. Eğer resme yeni başladıysan sen de öyle yapabilirsin. Yani bu işin sırrı hani diyorlar ya, sürekli practice, practice, practice. Ne kadar çok resim yaparsan o kadar çok öğreniyorsun bir şeyleri, ne olacağını. Bakın az önceki mesela çok yeşil görünmüştü. Şimdi bence bir tık daha iyi oldu. Bazı yerler açık, bazı yerler koyu olursa daha da güzel olur. Işıklı, gölgeli. Bakın güneşin hizasından, güneşin üst hizasından itibaren aslında mor geliyor. Birazdan burayı tekrar değiştireceğiz muhtemelen. Ama ben hele bir şöyle biraz boyayayım dedim önce. Şurası biraz daha açık olsa iyi olur. Evet, şimdi geldim mor kısımlara, mor ve kırmızı kısımlara. Önce moru yapalım. Bir peçete daha. Şu kısımdaki moru elde edebilmek için buranın içine azıcık magenta ekleyeceğim. Bir deneyeyim bakalım renk nasıl olacak. İstediğim gibi bir renk olmazsa tekrar başka renklerle denerim. Biraz açık oldu istediğimden ama çünkü burada beyaz da katmıştım. Biraz daha magenta, biraz ultramarin. Bence iyi. Bak şurada var. Şurada birazcık morluklar var. Dokunduruyorum sadece hafif hafif. Şurada var, böyle sanki bulutlar saçılmış gibi görünüyor burada. Şurada var. Ya böyle tamamen boyamak değil aslında bu. Böyle bazı yerler açık, bazı yerler koyu, bazı yerler boyalı, bazı yerler boyasız olursa daha gerçekçi oluyor. Her zaman söylüyorum, yani dünyada hiçbir şey mükemmel görünmüyor aslında zaten. Resim yaparken bir şeyin mükemmel görünmesi için çalışmak çok saçma geliyor bana. Ağaçlara, kuşlara, böceklere bakın. Hepsinde farklı farklı görüntüler bir arada gelip yani bütün haline geldiğinde bir mükemmellik oluşturuyorlar. Birazdan eğer içimize sinmezse ekleme çıkarma yaparız. Şimdi geldim şu etrafındaki pembemsi kısma. Orası için diğer fırçamı alıyorum. Çünkü bu kısmı yaparken bakın biraz daha yedirmişim daha önceki resimde de. Yani böyle bulut gibi değil de arkada kalmış gibi görünüyor. Burası için birazcık crimson alacağım. Şu tarafta. Buna birazcık da orange red katacağım. Bakın koyu bir renk elde ettim. Bu koyu renk şurada var. Biraz da şurada var. Şurada daha açık. Önce o alt kısımlarını bir yapayım. Şöyle şuradaki bulutun içine girmiş gibi görünüyor. Bazen yaparken resmi bir türlü yemiyor resmi tuval. Şu anda kullandığım malzeme de sert bir malzeme zaten. Öyle olduğunda birazcık daha yağ katabilirsiniz. Yağ bu konuda çok işe yarıyor. Biraz turuncusunu arttırdım. Şöyle şuralara doğru saçılmış gibi görünüyor bakın. Şöyle biraz turuncunu arttırıp içine birazcık da şu demin güneş için yaptığım sarıdan kattım. Bu oluşturduğum rengi şu arkada kullanacağım. Bir önceki resimde bu kadar turuncu değil, daha pembe. O yüzden içine birazcık daha iki kırmızıdan da alıp ekleme yapıyorum. Daha pembemsi olsun diye.
Crimson'u da beyazla kattığınızda yine böyle morumsu bir renk oluyor aslında. O da mor tonlarına yaklaşıyor hemen. Böyle şuralara işte ekleyip çıkarıyorum kafama göre. Şuralarda şöyle. Güneşin hemen altında aslında bir beyaz bir çizgi var. Bilmiyorum resimde belli oluyor mu ama o beyaz çizgiyi birazdan ekleyeceğim. Şurada birazcık daha açıklık bir bölüm var. Boyaları ziyan etmeyin. Orada demin kullandığınızı bakın hemen ekledim üstüne. Şuralar çünkü bakın o tonlarda zaten. Fırça birazcık küçük geliyor şu anda bana ama boyayı nasılsa aldı üstüne diye değiştirmedim de. Bir saniye bir fırça bulayım kendime. Resim yaparken bile yani yön önemli aslında, fırçayı hangi yönde kullandığınız. Bakın sağa sola yaptığımda böyle bulutlar dağılmış gibi görünüyor. O görüntü benim hoşuma gidiyor. Biraz şurada bir birleştirelim. Biraz daha açacağız şimdi şu kısmını. Biraz da yağ alalım. Bir fıs. Ben bu renk tonlarını çok çok seviyorum. Şimdi şurada bakın morların biraz açılmış yerleri var. Onu biraz şuradan yapalım. Biraz dairesel şekilde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle yaptığınızda daha bir bulut izlenimi veriyor. Şöyle yapalım aynısını. Birazdan şuraya bir beyaz ekleyeceğiz. Şu kısmın koyuluğu burada olmadı, bakın aynı koyuluk. Onu yapmak için biraz şuraya crimson katıp biraz ultramarin, biraz koyu bir renk elde etmişim orada ben daha önce. Şurayı diyorum. Bakın şöyle biraz daha koyulaştırıyorum burayı şimdi. Fırçanızın şu köşesini kullanabilirsiniz böyle zamanlarda. Evet, şimdi geldi sıra şu turuncu kısma. Şurada bir kat daha ekstra kırmızı var. Şöyle yapabiliriz onun için. Fırçanın üzerinde mor olduğu için doğrudan onu süremem. Ama biraz karıştırarak fırçayı temizlemeden de tekrar kullanabilirim. Şurada hafiften şöyle bir kırmızılık görüyorum. Onu da şuraya ekleyelim. Birazdan sevmesek değiştiririz. Ben bu resimde en çok şu kısımdan hoşlanmamıştım daha önceki yaptığımda. Bu defa onu eklemesem daha güzel olacağını düşünüyorum. Şu çıkıntıya hiç gerek yok. Orayı biz bulut gibi yapalım. Şuradan bahsediyorum. Şimdi turuncu. Şu turuncuyu önce bir doğrudan kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Buralar çim olduğu için böyle hafif hafif dokundurarak yapıyorum. Sanki aralıkları, boşlukları olsun istiyorum. Şimdi birazdan içine, turuncunun içerisine biraz kırmızı katıp üstünden bir kere daha gideceğim. Bu kadar çiğ bir renk olmasını istemiyorum. Zaten arada yeşiller de var. Onu da ekleyeceğim birazdan. Şu arka kısmı bir yapalım önce. Bakın şimdi turuncunun içine biraz kırmızı aldım. Tekrar yapıyoruz.
Böyle açıklı koyu oluyor böylece. Biraz daha kırmızı, crimson. Şimdi bize biraz yeşil lazım. Sap gri'ni aldım. Fırçamın üzerinde şu anda zaten turuncu var. Çok fazla oldu. Şuradaki turuncunun üstüne ekleyeyim. Yani böyle turuncuyla karışsın ki çiğ bir yeşil değil de, çimen yeşili değil de ve turuncumsu bir renk olsun istiyorum. Böyle aralarda çimenler var. İsterseniz siz daha turuncu ya da daha kırmızı ya da daha yeşil yapabilirsiniz. Sonuçta bu zevk meselesi. Bakın şeyin yağın etkisi azaldığı anda tırtık tırtık oluyor. Yağ olduğu zaman hiç öyle hissettirmiyor kendini, ama yağın etkisi azaldığını gördüğünüz anda göreceksiniz. Ve tırtıkları hissediyorsunuz. O da çok rahatsız edici. Evet. Tamamdır. Geldim buraya. Burada bakın çok koyu bir renk var. Bu koyu renk farklı şekillerde elde edilebilir. Ben bu kadar koyuluğu genelde şöyle yapıyorum. Biraz yeşil, biraz crimson ve koyu kırmızımsı bir yeşil oluyor. Buna azıcık da eğer ultramarin eklerseniz şöyle yandan daha da iyi olur bence. Dikkat ederseniz fırçamı hiç temizlemeden üstünden devam ediyorum. Ama siz isterseniz temizleyebilirsiniz. Ben biraz tembelliğimden böyle yapıyorum. Çok da fark etmediğini düşündüğüm için. Ama mesela bir portre çalışıyorsanız şu anda böyle yapamazsınız. Yapmamalısınız zaten. Orada renklerin ayrımları çok daha önemli. Burada aynı anda birkaç rengi görmek güzel oluyor. Kır resimlerinde, manzara resimlerinde. Ama portrelerde ya da işte daha net resimlerde fırçanızın temiz olması ve boyayı tekrar almanız daha önemli elbette. Biraz daha aldım ultramarinden. Ultramarin bana yetersiz göründü gözüme. Şöyle birazcık daha şu ayrımı yaptık. Bakın böyle biraz sadece dokunduruyorum ki yani umarım ekranda da görünüyordur. Şöyle. Şu ön kısım yeniden turuncular ve yeşillerin karışımı olacak. Ve sonra zaten ağaçları da çizdik mi bitiyor. Şurada bu arada bakın güneşin etrafını daha yapmadım. Onu da birazdan yapacağım. Şimdi çok koyu oldu fırçam. O yüzden fırçamı biraz ıslak mendille sileceğim. Normal peçeteyle değil. Islak mendille silip üzerindeki koyu rengi atmasını sağlamak istiyorum. Şimdi mesela fırçanın temizliği önemli. Niye? Çünkü bu ön kısımdaki turuncuların parlaklığını bozar. Şu turuncuyu aldım. Bakın şu pembenin içine kattım. Daha da açık bir turuncu elde ettim. İsterseniz bunu sarıyla da yapabilirsiniz. Sarıya da katabilirsiniz. Böyle aralara turuncular ekliyorum. Birazdan yeşillerle devam edeceğim. Ya turuncu galiba benim en sevdiğim renklerden biri. Özellikle resim yaparken giyim olarak çok fazla kullandığım bir renk değil ama resimde mutlaka bir turuncu tonu oluyor resimlerimde. Bilmiyorum niye. Geçen gün resimlerime şöyle bir baktım. Hep turuncu tonları. Azıcık sarı aldım. Azıcık yeşil aldım. Az önceki turuncunun içine kattım. Şimdi onunla buralara ara çimler yapacağım.
Böyle fırçayı şöyle batırarak yapıyorum. Batırarak mı diyeyim, ne diyeyim. Böylece sanki çim varmış gibi görünsün istiyorum. Azıcık daha yeşil aldım. Biraz önceki yeşilin içine kattım. Buralara biraz daha koyu yeşiller olsun istiyorum çünkü. Resim yaparken renklerin birbirinden farklı olması her zaman işe yarıyor. Mesela aynı anda 3-4 renk tonunu kullanmak, çok güzel bir görüntü elde ediyorsunuz o şekilde. Bakın buranın turuncuları yok oldu yaparken. Şimdi biraz daha ekleyeceğim birazdan. Şu köşe elim geldiği için yapamıyorum. Azıcık turuncu aldım. Çünkü buralar parlak turuncu olsun istiyorum. Tekrar turuncuyla eklemeler yapıyoruz. Yani bu aslında var ya, tamamen göz zevki meselesi. Resim yapmak tamamen zevk meselesi aslında. Biraz görsel zevkiniz varsa, renkleri seviyorsanız zaten bir şeyler çıkıyor ortaya ister istemez. Tamam. Şimdi şurada bakın tırtık tırtık görüyorum ben. Onlar beni rahatsız ediyor şu anda. Oralara birazcık renk katacağım. Biraz yine crimson alıp azıcık kırmızıyla şurada tekrar karıştıracağım. Böyle koyu bir renk elde ettim. Şuradaki tırtıkları bununla doldurmak istiyorum böyle hafif hafif. Şimdi şu güneşin etrafını unuttuk. Orayı yapalım tekrar. Pembe elde ettim. Ama bu kadar pembe olmasını istemiyorum. Biraz daha turuncu kattım o yüzden. Bu defa da çok turuncu oldu. Bir saniye. Şimdi bu güneşin arka kısmına biraz ekleme yapacağız. Çok koyu bir renk oldu yalnız. Bu kadar koyu olmasını istemiyorum. Biraz boyayı aldım o yüzden üzerinden. Güneş de böylece biraz daha küçülmüş olacak şimdi. Şimdi güneşe biraz daha sarılık katacağız. Hem çıkıntılı, böyle çıkıntılı demeyeyim de nasıl diyeyim bilemedim. Doğrudan sarının üzerinden alıyorum. Alt kısmına da bakın şöyle biraz. Sanki güneş etrafa doğru yayılmış gibi görünüyor. Böyle bir şey yaptık bu şekilde. Gökyüzündeki şu küçük bulutları görüyorsunuz. Şimdi onları yapmak için tekrar ıslak mendille, yalnız normal kuru peçeteyle değil, temizledim. Biraz şu mavili beyazlı kısımlardan alıp şuralara doğrudan bulut yapmayı planlıyorum. Böyle üzerlerine bırakacağım. Şurada biraz daha açık bir yer var. Onu biraz daha şöyle ekleyeyim. Evet, son olarak ağaçlarımızı yapacağız. Ağaçlar için az önce yaptığımız koyu yeşil vardı. O koyu yeşille şöyle bir temel yapalım önce.
İlk ağacımızı şuraya yapalım. Bu tarz resimlerde yapmayı en sevmediğim kısım bu. Çünkü ağaç güzel olmazsa hepsini mahvediyor. Sadece temel yapıyorum. Üzerinden şimdi tekrar bir şeyler eklerim. Şöyle bir tane daha küçük var. Bir tane şu ortada. Boyayı olduğu gibi sağa sola bırakıyorum aslında yaptığım şey. Bu ağaçmış gibi yapıyoruz. Şöyle. Bir tane de şurada var. Şu arkadaki çıkıntıyı diğerinde sevmemiştim. Onu silerim olmazsa. Buraya. Ağacın uçları yukarı doğru olursa daha gerçekçi olur. Yaprak uçlarını ona göre biraz daha belirgin yapabilirsiniz. Bakın şimdi ağaçların alt kısımlarında, şuralarında biraz daha gölge olması lazım. O gölgeleri elde edebilmek için doğrudan ultramarin alıp biraz da bunun içine yine crimson ekleyip böyle koyu morumsu bir yeşil elde edeceğim. Nasıl yeşil olacak? Daha önce kullandığım yeşil tonunu üzerine yapıyorum rengi. Renkleri üst üste karıştırarak yapıyorum. Buna azıcık yeşil de katabilirsiniz. Daha gerçekçi olacak gibi duruyor. Tam ağaçla yerin birleştiği kısımlar. Şuralar bir tık daha koyu olursa daha güzel oluyor. Buralara birazcık daha ekleme yaptık. Tıpatıp aynısı oldu mu? Olmadı ama oldukça benziyor bence. Biraz karıştırma yapacağım. Crimson'la magentayı. Şuradaki şu şeyi açmak istiyorum biraz daha çünkü. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Böyle resimlerde tamamen aslında göz zevkiyle alakalı her şey. Yaptığınız her şeyi bakarsınız. Ben genelde öyle yapıyorum. Bakıyorum. Eğer hoşuma gitmediyse, bazı yerler istediğim gibi görünmüyorsa üzerinden tekrar değişiklikler yapıyorum. Mesela sonradan değiştirdiğim, baştan aşağı değiştirdiğim bir sürü resmim var. Şuranın koyuluğu yeterli görünmedi gözüme şimdi konuşurken bir yandan. Bir tık daha koyu olsun. Resmimizi yaptık birlikte. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bakın resmin son hali bu şekilde görünüyor. Üzerinde çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Farklı tonlar ekleyebilirsiniz. Farklı renkler kullanarak bu tarz manzaralar kendiniz çizebilirsiniz. Ben bu tarz manzara resimlerini, böyle renkli manzara resimlerini çok seviyorum. Evde de genelde bu tarz çalışıyorum. Bakın şurada arkamda bir tane daha var. Şöyle azıcık çevirirsem. Şu anda çalıştığım resim o. Bu tarz renkli gün batımları çalışmak gerçekten çok keyifli. Eğer denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Açıkçası hangi tarz videolar çekeceğim konusunda biraz tıkandım. Bana yardımcı olmak için fikirlerinizi aşağıya yazarsanız çok sevinirim.
Ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok pratik yaparsanız ve bu işe ne kadar çok zaman ayırırsanız kendinizi o kadar çok geliştirirsiniz. Ben kullandığım malzemeleri mümkün olduğu kadar anlatmaya çalıştım. Size de fikir olsun diye. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.